Çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile banyolarda kullanabileceğimiz su taşma kontrolü projesi yapacağız. Bu projenin amacı eğer banyolarımızda su taşma tehlikesi yaşarsak sesli bir uyarı alabilmek ve duruma müdahale edebilmek. Kullanacağımız Pino malzemeleri neler? Hemen onlara bakarak işe başlayalım. Tabii ki Pino kontrol kartımız, suyun durumunu ölçebilmek için su seviye sensörümüz, sesli uyarı alabilmek için buzzer modülümüz ve bu sensör ve modülümüzü Pino karta bağlayabilmek için bağlantı kablolarımız var. Pino ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için USB kablomuz, bilgisayardan bağımsız olarak projemizi çalıştırabilmek istediğimizde kullanacağımız 9 volt pilimiz ve pil şapkamız var. Hemen bağlantıya geçelim. Su seviye sensörümüzün sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde kırmızı renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantı yapabilirim. Hemen bir ucunu sensörüme, diğer ucunu ise Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı kapılardan herhangi birine takıyorum. 7 numaralı kapıyı seçelim. Şimdi buzzer'ımızın bağlantısını yapalım. Buzzer modülümüzün modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket var. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Bağlantı kablomu aldım. Şöyle şu şekilde, şuradaki mandalını da sıkabilirsiniz. İttirerek 3 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. USB kablomu alıp Pino kontrol kartı bilgisayara bağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol kartı üzerine takıyorum. Diğer tarafını ise bilgisayardaki USB portuna takacağım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açacağım ve bazı ayarlamalar yapacağım. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara ulaşabilmem için uzantılardan Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Uzantıları yönet dedim ve karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pino yazdım. Evet, Pino eklentimiz çıktı. İndir butonuna tıklıyorum ve çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesinde Pino ile ilgili kodlarım geldi. Benim farklı bir uzantıya ihtiyacım yok. Artık uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kaldırabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Devam ediyorum. Bağlan menüsüne gelerek seri portunu bağlayacağım. COM6'yı gördüm ve tıklıyorum. Seri port bağlandı uyarısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı buton da yeşil oldu. Sizde bu COM değeri farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri gelebilir. Bu tamamen Pino kontrol kartımızın bilgisayarda bağlandığı USB portuyla ilgili. Siz doğru portu bulup seçimi yapın lütfen. Bağlan menüsüne geldim tekrar. Son olarak aygıt yazılımı güncellemesi yapmak istiyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi ne işe yarıyor? Pino kontrol kartımla M-Block programı arasında haberleşmeyi sağlıyor. Ayrıca kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda bir kez aygıt yazılımı güncellemesi yapmanızı öneriyoruz. Bunun yanı sıra diyelim ki kodlardan eminsiniz, bağlantıdan eminsiniz ama hala bazı durumlarda sıkıntı yaşıyorsunuz, problem yaşıyorsunuz. İşte burada da aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıklıyorum ve kapattım. İlk olarak su seviye sensörümden bir değer okuması yapacağım. Bakalım hangi değerleri veriyor bana. Robotlar sekmesindeyim. Su seviye değer oku kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken şey neydi? Evet, doğru tahmin ettiniz. Tabii ki kapıyı değiştirmek. Ben 7 numaralı kapıya bağlamışım zaten. Kapıyı değiştirmeme gerek yok. Eğer farklı bir kapıya bağlasaydım şuradaki oka basarak diğer kapılardan birini seçecektim. Kukla üzerinden okuma yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine su seviye değer oku kodunu yerleştirdim. Sürekli bir okuma yapmasını istiyorum. Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarladım. İçerisine kodlarımı yerleştirdim.
Bir olaya bağlayalım. Olaylardan boşluk tuşu basılınca olayını aldım. Şimdi boşluk tuşuna bastığımda sensörümden değer okumaya başladı. Hatta şöyle bir bardak su alayım. Değerim nasıl değişiyor görelim. Şimdi şöyle çok ıslandıkça değerim artıyor. Şöyle bir peçete de alayım. Temizleyeyim. Kurudukça da değerim düşüyor. Hatta 0 oluyor. Evet. Demek ki ben şöyle 500'lere çıktığımda ortam benim için oldukça sulu demek. Burada bir uyarı verebiliriz. Şöyle üzerini hafifçe ıslattığımda kaç oluyor? Tamam, 500'lerden yukarıdaysa diyelim. Hemen su seviye sensörümü temizliyorum. Şimdi bir de buzzer'ımı açayım, kapatayım. Sesine bir bakalım. Hangi sesi kullanmak istiyoruz? Yine robotlar sekmesindeyim. Pino buzzer durumunu değiştir ya da Pino buzzer ses çıkar. İkisinden birini seçebiliriz. Ses çıkar kodunu alırsak nota da verebiliyoruz. Şöyle buradan kaçıncı kapıya bağladıysam onu seçiyorum. 3 numaralı kapıya bağlamışım. Pino 3 olarak değiştirdim. Şöyle bir D2'de denedik. Biraz daha yüksek ses istiyorum ben. B4'ü deneyelim. B4 daha yüksek gibi. C5. Tamam. C5'te karar kıldım. Şöyle yarım saniye aralıklarla çalsın. Şöyle sildim. Hemen algoritmamı oluşturuyorum. Eğer ortamda çok fazla su varsa, yani su sensöründen gelen değer 400'lerden yukarıdaysa buzzer'ım sesli bir uyarı versin. Ben de anlayayım ki banyoda su taşma tehlikesi yaşanıyor. Hemen gidip müdahale edebileyim. Bunun için kontrol sekmesine gidiyorum. Bir adet eğrise kodu alıyorum. Şimdi büyüktür, küçüktür gibi bir işlem yapacağım için işlemlere gittim. Buradan büyüktür kodunu aldım. Su seviye sensöründen gelen değer. Bu arada sağ tıklayıp kopyasını çıkartabiliyorduk. 400'lerden büyükse bana sesli bir uyarı ver. Hatta şöyle yarım saniye çalsın. Şöyle bir saniye de bekleyelim. Şuradan kopyasını çıkartalım. Sesini de değiştirelim şöyle. Tamam, şöyle farklı seslerde bir uyarı versin. Biri C5 notasında, diğeri B4 notasında böyle iki farklı geçişli uyarı versin istiyorum. Peki ortamda su yoksa buzzer yine ötecek mi? Hayır. Değerlerim 400'den küçükse de buzzer'ım susacak. Kontrol sekmesinden yine eğrise kodu aldım. İçerisine işlemlerden küçüktür alıyorum bu sefer. Buradaki su seviye sensörümün kopyasını çıkardım. 400'den küçükse de buzzer'ımı susturacağım. Tekrar robotlar sekmesindeyim. Hemen buradan buzzer durumunu değiştir diyorum. Hangi kapıya bağlamıştım? 3 numaralı kapıya. Buraya da hemen düşük diyorum. Evet, kodlarım hazır. Bu işlemleri sürekli olarak kontrol edeceği için dışına bir adet kontrol sekmesinden sürekli tekrarla aldım. Bunu da bir olaya bağlayalım. Hemen bir deneyelim. Bunu da boşluk tuşuna bağladık. Evet, şöyle suyumu tekrar alayım. Evet. Eğer ortam çok suluysa, ıslandıysa bana buzzer'dan bir uyarı veriyor. Harika. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şöyle tekrar kurulayalım sensörümüzü. Suyumuzu da kenara aldık. Şimdi kodlarımızı doğru yazdığımıza göre artık Pino kontrol kartına kodlarımızı yükleyebiliriz. Ki bilgisayardan bağımsız çalıştırabilelim. Şöyle şu kodları siliyorum. Yükleme yapmak için robotlara geldim.
Pino program kodunu alıp şöyle üstüne getirdim. Sağ tıklıyorum, Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Artık kodlarım Pino kontrol kartına yükleniyor. Bu sırada ben de şöyle bir tasarım yapmıştım. Banyo tasarımı. Onu göstereyim. Şöyle bir lavabom var. Banyonun girişi. Küvetim burada. Şuraya Pino kontrol kartımı yapıştırırım diye düşündüm. Lavabomdan su taştığında bana bir uyarı verecek. Yükleme yapılırken pil şapkamı da pilime takayım. Şöyle taktım. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapatalım. USB kablosunu çıkartalım. Şimdi Pino kontrol kartımı şu şekilde takarsam şöyle su seviye sensörünü şuraya denk gelecek şekilde sabitlemek istiyorum. Silikon tabancamı alayım. Evet, şimdi hemen projemi denemek istiyorum. Lavabomdan su taşacak. Evet, birazcık daha şöyle. Evet, gelip burayı kurulamadığım sürece buzzer'ım ötmeye devam ediyor. Şöyle biraz daha kurutalım. Evet. Gelip kuruttuğumda ise buzzer'ım susuyor. Böyle bir su taşma riskine karşı önlem almış olduk. Benim banyom bence çok sevimli oldu. Siz çok daha güzellerini yapacaksınız eminim. Hatta bu yaptığınız projeleri çalışır durumda videosunu çekin, fotoğrafını çekin. Bizlerle sosyal medyadan paylaşın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.